Siyasette hadesten taharet, necasetten taharet seccade tartışması ve siyasetin kutsal değerlerle dansı geçtiğimiz hafta meydanlarda ve sosyal medyada yaşanan seccade tartışması. Siyasetin kutsal değerlerle olan ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Bir siyasi lider, seçim ittifakı yaptığı dindar bir partinin iftar davetine katılırken, yanında domuz eti tüketmeleri gibi açıklamalarıyla itici bulunan bir kadın milletvekili ile birlikte seccadeye ayaklarıyla basarak fotoğraf çektirdi. Söz konusu liderin Alevi ve Kürt kökenli olması, muhalif bir siyasetçinin eline kutuplaştırıcı bir malzeme verdi ve bu durumu hakaret ya da namazla ilgisi olmayan bir liderin dini değerlere saygısızlığı olarak kullanma fırsatı yakaladı. Seccadeye basan lidere karşı, seccadelerin yüzünde şefkat şiirleri okuyarak ve kendisine hediye edilen seccade ile seçim sonrası şükür namazı kılacağını belirterek, Payrıs zaferine yürüdü mevcut reis. Bu durum, kirli elbiseleri olan bir liderin, tencere dibi kara benimki senden daha kara mantığıyla gençlerin dine olan uzaklaşmasına yol açan yolsuzluklar, tek adamlık eğilimleri ve savaşçılık gibi konuları örtmeye çalışması, puslayarak görünmezlikler yaratmasını mümkün kılabilecek mi? Seccade tartışmasında, seccadenin kutsallığı ve İslam'da kutsal nesnelerin olup olmadığı gibi yan konularla beslendi bazı medya. Bazıları İslam'da paganlık olmadığını ve kutsal nesnelerin bulunmadığını savunarak, liderin özür dilemesine de gerek olmadığını ifade etti. Seccade basan liderin camiayla helalleşme sürecinde olduğu göz önünde bulundurularak, bu konunun o camia için önemli olduğu düşünülerek özür dilemesi gerektiğini belirterek buna göğüs gerdi diğerleri. İftar davetinde ziyaret ettiği partinin kurucu liderinin sözlerini hak geldi, batıl zail oldu ifadesini aktarması muhalefet iktidarının adayına bunlar Cumhurbaşkanı tarafından aşağılama malzemesi olarak dönüş yaptı. Bu durum, siyasette kutsal değerlerin ve dini söylemlerin ne derece etkili olduğunu ve siyasi liderlerin bu değerler üzerinden nasıl manipülasyonlar yapabildiğini örneklerini yeniledi. Seccade tartışması ve yaşanan olaylar, siyasetin kutsal değerlerle olan karmaşık ilişkisini ve siyasi liderlerin bu değerleri kendi çıkarları için nasıl kullanabildiğini bir kez daha ortaya koyuyor. İskoçya'nın yeni başbakanı olarak seçilen Pakistan asıllı bir Müslüman Hamza, Britanya Krallığında önemli bir milat mı? Seçim sonucuyla ilgili yapılan değerlendirmeler arasında birçok yanlış algı oluşturuluyor. Bu seçimi uygar Avrupa ile geri kalmış Türkiye arasında bir karşılaştırmada kullanmak aymazlıkları gibi. Birçok Avrupa ülkesi de benzer şekilde farklı etnik kökenlere sahip liderlerle yöneliyor olsa da Britanya'nın baskın emperyal geçmişi önemli bir farklılık barındırıyor. Bugüne kadar Türkiye'nin bir Kürt ya da Alevi yönetici siyasi lideri olmamış olması, demokrasi eksikliği değilmiş, Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi ve sosyal koşulların sonucuymuş. Bir taraf bu sözlemin altını doldurarak yürüdü, yürüyecek. Benzer şekilde Amerika'nın ilk siyah ve Müslüman başkanı olan Barack Obama'nın da dönek bir Müslüman olarak tanımlanması tamamen yanlışmış. İngiltere'nin eski başbakanı Boris Johnson'ın Osmanlı kökenli olması da onun liderliği için bir ödül olarak nitelendirilemezmiş. Bu liderler kendi siyasi ve toplumsal bağlamlarında, kendi başarılarına ve niteliklerine dayanarak seçilmişlermiş. Türkiye'de siyasi kavgaların zeka seviyesi en aşağılarda sürüyor.
Seçim kampanyalarında Amerikan elçisiyle konuşmanın başına kakıldığı bir ortamda, siyasi liderlerin başarılarına değil, kendi yaşadıkları tecrübelere dayanarak yargılandığı bir durum söz konusu. Hepsinin geçtiği doğal bir süreç değilmiş gibi. Sahnelere çıkacak ünlü adayların patronların yatak odalarından geçme temayülü yokmuşçasına ilk taşı atacak temiz ellere sahipmiş yüzsüzlüğü gibi. İskoçya'nın başbakanlığını kazanan Hamza'nın seçim kampanyası sırasında eşcinsel hakları savunarak kitlelerin sevgisini kazanmayı başarıyor. Bu da liderlerin niteliklerine dayanarak seçildiği bir örnek olarak mı karşımıza çıkıyor? Doğru yorum bu mu? Türkiye'de de benzer şekilde siyasi liderlerin eşcinsellik ya da din konusundaki açıklamaları daha örtük temkinli kelimelerle yürütülüyor. Hiçbir tarafın ne kendisi ne ortakları ak kaşık temiz elbise. İskoçya Başbakanı'nın devlet konutunda teravih kıldırması ya da bir medya akademisyeninin İslam'da eşcinselliğin yasak olmadığı şeklindeki açıklamaları, İslam dininin farklı yorumlarına dayanarak tartışılabilir olduğu argümanlarına destek sağlayacak veriler olarak kazınıyor belleklere. Bu gibi açıklamaların seçimlerle ilgisi olmadığı gibi, Türkiye'deki siyasi kavgaların da konusu olmadığını söyleyebilecek olan var mı? Farklı etnik kökenlere sahip liderlerin seçilmesi demokrasi parlatıcılarca bir kalitenin örneği olarak sunulur. Liderlerin seçimleriyle ilgili algıların oluştuğu ortamlar demokrasilerde ne kadar adildir? Siyasi ve toplumsal bağlamlar la sermayenin katkı payları ne kadardır? Türkiye'deki siyasi kavgalarda liderlerin kendi siyasi ve toplumsal tecrübelerine dayanarak yargılanması mı gerek? Gerçek nitelikleri ve başarılarına odaklanılmak mı?